Sevgili evlatlarım, güzel yavrularım, merhaba. Beni gördüğünüze belki de çok şaşırdınız. Ben Pamuk Nine. Evet, Pamuk Nine. Şirine benim torunum olur. Ben onun Pamuk Ninesiyim. Şirine, üstünüze afiyet, biraz rahatsızlanmış. Malum, ortalıkta Covid denen çok tehlikeli, bulaşıcı bir hastalık var. O yüzden kendisi biraz dinlenmek ve dışarıya çıkmamak istedi haklı olarak. Bana, nineciğim, gidip arkadaşlarıma yardımcı olur musun dediğinde oh zevkle yavrucuğum dedim. Elimden ne gelirse. Eve çok güzel bir şarkıyla yaptık açılışımızı. Buradaki çiçekler de bütün yurdumun çalışan, emektar, sevgi ve saygı dolu Atatürk'ün ışığında bizleri eğiten öğretmenlerimize, onların önünde saygıyla eğiliyorum. Sevgili nineciğim, hiç olur mu? Asıl biz sizlerin önünüze saygıyla eğiliyoruz. Olur evladım, olur. Bilginin önünde herkes saygı durur. Bir anı anlatmak isterim. Bir gün sevgili atamız bir sınıfa girmiş. Sınıfta öğretmen ders anlatmaktaymış. Hemen ayağa fırlamış ve yerini Atatürk'e vermek istemiş. Atamız dönüp demiş ki, bir sınıftaki öğretmenden daha yüksek kariyerde kimse yoktur. Cumhurbaşkanı bile bir sınıftaki öğretmenden daha yüksek bir kariyerde değildir. Lütfen yerinize oturunuz ve dersinizi anlatınız. Ben arkada öğrencilerle birlikte sizi dinliyor olacağım. Aman ne diyorsun nineciğim? Bu anıyı ben de duymuştum. Atamız öğretmenlerimize ne kadar saygılıymış değil mi? Ve atamız bilgiye, bilime, fene ne kadar saygılıymış. Kesinlikle güzel kızım. Sen de benim bir evladımsın ama her şeyden önce bir öğretmensin. Hepinizin önünde, bilginin ışığında, Atatürk'ümüzün çizdiği yolda ilerleyen ve bizleri Cumhuriyet ışığıyla taçlandıran bütün öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum ve onlara bu çiçeklerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederiz sevgili nineciğim. Zahmet etmişsin. Gelelim bugüne. Bugün neden öğretmenler günü biliyor musunuz? Yıllar önceydi. Bakın elimdeki kitabı hiç bırakmam. Şirine kızım gibi. Yıllar önce biz Arapça ile eğitim görüyorduk. Öyle zordu ki okuyup yazmak. 1 Kasım 1928 tarihinde sevgili Atatürk'ümüz hemen bize yeni Türk alfabesini armağan etti. Ve okumak, yazmak öyle kolaylaştı ki millet mektepleri açıldı. Millet okullara alındı, yaşlısı, genci. İşte ben de oradaydım. Eskiden okur yazar değildim. Ama yeni Türk alfabesi gelince okumayı öğrendim. Yazmayı kolayca öğrendim ve elimden bir daha kitaplarımı hiç bırakmadım. Şirine kızıma da bunu vasiyet ettim. O da elinden sağ olsun hiç bırakmaz kitapçıklarını. Atama minnettarım. Bizim gibi minnettar olan binlerce kişi
onu 24 Kasım'da millet mekteplerinin baş öğretmeni seçti. İşte o gün bugündür 24 Kasımlar Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Ah, bu güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz nineciğim. Çok teşekkür ederiz tatlı dilinle bize verdiğin bilgilere. Rica ederim güzel evladım. Biraz eğer katkım olabildiyse ne mutlu bana. Bakın size ineğimle atımı getirdim. Şöyle atımın ayaklarını göstereyim. Bakın ayaklarının altında nalları var, nalları. Nal. Bakın inek getirdim size, inek. Bir de en sevdiğim meyveyi nar getirdim. İçi bol vitamin dolu. Bütün toksit maddelerden bizi arındıran, hasta olunca şifa. Suyu bile içildiğinde bin bir derde deva. Hele taneleri yenirse deme keyfine. Nar getirdim size. Bir de ayna. Ayna, ayna, ayna. Söyle bana, kim bu çocukların en çalışkanı? Duydum. Hepsi birden diyorsun öyle mi ayna? Anladım. Siz de anladınız. Bugünkü sesimiz İşte bu büyük yazılışı, bu da küçük yazılışı evlatlarım. Peki öğretmenim bana yardımcı oluver de millet mekteplerinde öğrendiğim güzel Türk alfabemle heceleri okuyayım. Tabii ki zevkle. A başta an. En. İn. Bizim kışları özellikle uykuya yatan ayı gibi, tavşan gibi hayvanlarımızın konakladığı mağara benzeri yerlerdir. İn. Şimdi de başa gelsin. Ni. Ne. Na. Şimdi de 3 harfli heceleri okuyalım. Len. Başta olsun yine. La. Lan. Lin. Şimdi de başta. Ne. Nel. Nil. Yine Nil yazmışsın evladım. Kafan mı karıştı? Yok sevgili nineciğim. Bakın burada büyük harfle başlıyor. Anladım. Bu özel isim olan. Hani şu dünyanın en uzun nehri olan Nil. Evet. O. Tamam anladım. Nil. Afrika'da bulunan çok uzun bir nehir. Sen de adını oradan mı alıyorsun evladım? Evet, çok haklısın nineciğim. Ben de adımı Nil Nehri'nden alıyorum. Nik. Nal. İşte benim güzel atımın ayacıkları koşarken rahatsız olmasın diye altına çaktığım nal. Uğur getirsin diye de evlerine koyarlar. Aslında uğur, mur bunların hepsi hurafe. Gerçek olan
bilim, fen. Nek, nek. Nak. Kan. Kin. Ken. Şimdi de iki heceyi okuyalım evladım. Tabii nineciğim. Anla. Anla. Evladım. Herkes birbirini anlamalı, anlayış göstermeli. Ancak o vakit toplumumuzda ve dünyamızda hoşgörü olur. Ne demiş atamız? Yurtta barış, dünyada barış. Ah işte biriciğimiz. Annemiz. Anne. Anne. Ah demek bana da bir jest yaptın ha? Nine. Nine. Harikasın be evladım. Şimdi de bize yapıştığında ya da herhangi bir yerimize bizi ısırdığında, ay anlatamadım be evladım. Yaşlılık böyle bir şey. Bu bir böcek çeşidi. Köylerimizde çok olur. Eğer size yapışırsa ya da ısırırsa ölümcül de olabilir. Hemen doktora gitmek gerekir. Kene. Ah benim güzel inekçiğim. Her gün süt verenim, cefakarım. İnek. İnekten aldığımız o güzel sütler bize vitaminler ve kim bilir proteinler, daha ne faydalar verip boyumuzu, saçlarımızı uzatıp kemiklerimizi güçlendirirler. Bol bol süt için emi evladım. Ekin köylerimizde ekip de sonra büyüttüğümüz ürünlere de denir. Enli. Ah bayılırım, Bayılırım. Nane. Kurusu bir ayrı güzel. Hele de tarhana çorbasına pek yakışır. Yaşını da severim. Bazlamaların arasına koyar peynirle, çökelekle, afiyetle yerim. Kanal. Aman çocuklar, köyümüzde de var kanal. Sakın kanallarda yüzmeyin. Aman aman. Bilmedik hiçbir yerlerdeki bilinmeyen, dibi görülmeyen sulara sakın girmeyin. Gelsin bakalım. Nalla. Gelsin bakalım. Kaan. Ada anladım. Başını büyük yazdın evladım. Çünkü özel isim. Gelsin bakalım 3 heceli sözcükler. Naneli. Annene. Akanla. İnekli. Nineni. Alana. Elini. Oh be! Bunu da yüzümün akıyla başardım. Sırada ne var evladım? Ah, eğer zahmet olmazsa cümlelerimizi de okur musunuz sevgili dinleyiciğim? Zevkle evladım, zevkle. Nalan ile Kaan nal elle. Ah bu gözler de görmüyor ki. Elli, ikili, ni
nine, keke, nane ekle. Nine, keke, nane ekle. Ekin, anneni anla. Tabii anneleri anlamak şart. Onlara hürmet, saygı, sınırsız, sonsuz. Anneler ne derse iyi der, bizim için söyler. Anne sözü dinleyen evladın işi, gücü rast gider. Son bir cümlemiz var. Okur musun nineciğim? Tabii ki. Nil, inekle lale al. Oh be, yüzümün akıyla okudum be evladım. Çok teşekkür ederiz sana nineciğim. Zahmetler ettin. Ne demek? Büyük zevk. Evlatlarım, size tavsiyem ömür boyu bilimin ışığında atamızın izinde bir yol izlemeniz ve hep okuyup büyük adamlar olmanızdır. Okumak, ilim bilim ışığında ilerlemek, fen ışığında ilerlemek, yükselmek ülkemizi de çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırır. Sizler bizlerin tek ümidisiniz. Öğretmenlerinizi üzmeyin emi. Hepiniz bol bol okuyun, çok çalışın emi. Ben sizlere çok güveniyorum. Öğretmenlerinize de çok güveniyorum. Anneciklerin sözlerini dinleyin. Bol bol ineğimden gönderdiğim sütleri için. Bol bol kitap okuyun, çalışın, öğrenin, çabalayın. Hep kendinizle yarışın, kendinizi geçin. Bu toplumda örnek birer birey olun. Şimdi yine öğretmenlerimizle bitirelim bu güzel günümüzü. Hepinizi çok seviyorum canım evlatlarım. Sevgiyle kalın. Gel evladım.